Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir önceki videomda insanlığın daha çok karanlık çağda ve daha sonra bulunan icatlarla nasıl bronz çağına geçtiğini gösteren bazı arkeolojik ve antropolojik kanıtlarla sunmaya çalıştım. Bu videomda ise konuyu merkeze taşıyacağım. Kısa bir özet yapalım. İlk insanlık ya da tarih öncesi insanlık bugünkü insanlık tarihinin %95'ini kapsıyor. Yani yazı sadece son 6000 yıldır hayatımızda ve biz geri kalan 290 bin yıl hakkında çok da bir şey bilmiyoruz. Son 4000-6000 yıl arasında yazının gelişmesiyle insanlık ve medeniyet tarihi başlamış ve bilinen ilk edebiyat literatür ürünü Gılgamış Destanı, eskiye ait, yeni ahitteki cennet tasvirleri olsun, Nuh tufanı tasvirleri olsun, ayrıca tanrılar ve insanlar arasındaki ilişkilerden bahsedişi olsun, daha sonradan yazılan dini kitapların arasındaki birebir benzerlik gerçekten ilgi çekici. Özellikle Nuh tufanının cennetten bir bahçe tasvirinin, yaratılış hikayesinin çok benzerleri Gılgamış Destanı'nda bulunması, Hz. Musa'nın M.Ö. 16. 15. yüzyılda yaşadığı düşünülüyor. Gılgamış Destanı'nın ise M.Ö. 2600 yılından tabletleri var. Arada 1300 yıl var. 1300 yıllık bir hikayenin insanlar tarafından sanat ile tekrar yorumlanması mı? Yoksa eski yaşanmış olayların ruhani kutsal bir insana tekrar bildirilmesi şeklinde mi? Bunun kararını size bırakıyorum. Almanya'daki üniversiteler tarafından simüle edilmiş halini paylaşıyorum. Ancak burada üzerinde duracağım zigurat çok fazla ayrıntılanmamış. Ziguratlar aslında Babil kuleleridir. Yani Babil kulesi dediğimiz şey tek bir kule değildir. İlki Eridu'da yapılmıştır. Eridu'dan sonra diğer Sümer şehirlerinde ve Akkad şehirlerinde de yapılmıştır. Bugün Babil'in orijinal şehrinin bulunduğu yere 12 kilometre uzaklıkta başka eski bir Babil bulunmuştur. O yüzden Babil'in yeri de tam olarak belli değildir. Babil'in kuleleri de bu zikkuratlara antik ve klasik dönemde Orta Çağ'da Babil Kulesi olarak tek bir yere indirgenmiştir. Bu son çalışmalar aslında Babil Kulesi'nin tek bir yerde olmadığını söylüyor ve zikkuratların büyüklüğü de o dönem için kule denilecek kadar yeterli yüksekliktedir. Bu arada Hz. Musa'ya Tevrat indi diyoruz ancak ve arkeoloji gösteriyor ki bugün Tevrat'ın bize ulaşan kısımları ya da en eski parşömenleri M.Ö. 3. 4. yüzyıla ait. Ancak bu gelenek ve adetlerin yaklaşık bundan 3000 yıl önce kadar oluştuğu söyleniyor. Ölü deniz parşömenleri bulunduktan sonra bu tarih biraz daha geriye gitti. Fakat Ölü deniz parşömenleri apokrif bir metin sayılıyor. Yani geleneksel doktrin tarafından kabul edilen yazılar değil. Buradaki sarayın etrafında pozisyonları, isimleri yani ziguratın etrafında toplanan kişilerin belli dönemlerle değişmiş. Bu pozisyonlara gelen bazı insanların isimleri artık o pozisyonla anılmaya başlamış. Ama temel olarak Panteon'daki en üst tanrılar Enki, su tanrısı, erkek genel tanrı, Enlil yaratıcı, Ninlil kadın genel tanrı yaratıcı. Gözde görünmeyen ama doğanın verdiği bir tanrı. Şu an o kadar kolay ulaşıyoruz ki temiz suya. Aslında onların için bu kadar zor olan bir şey oradaki insanlara belki bir yaratıcı tanrı fikrini bulurken biz her gün aynı tanrısal ve aynı şefaatli dünya içinde yaşadığımızın da çok farkında değiliz gibime geliyor. Enlil ve Ninlil ise bu ziguratın yöneticisi tam olarak. Bazılarının isminden büyüklüğünden dolayı daha sonraki gelen kral veya kraliçeler kendilerini tanrılaştırarak kendi isimleriyle anılmasına sebep vermiş. Marduk, Ninurta, Ninhak, Namma say bitmiyor tanrı ve tanrıçalar. Bunun sonucu da bir kafa karışıklığı olmuş. Tanrı gözle mi görülüyor, tanrı gözle görünmüyor. Tam burada İbrahimik tanrılara değinmek istiyorum. Çünkü o dönemde kral ve kraliçelere karşı çıkan bazı insanlar olmuş. Gılgamış Destanı'nı okursanız tanrılara karşı çıkıyor. Gal büyük demek Sümerce. İş İsmail'in dönüşümü olabilir. İbrahim, Brahm rahiplerini biliyorsunuz Hindistan'da yaşayan. Bugün Brahmik alfabenin tamamen Babil yazılarından dönüştürülen bir alfabe olduğu kanıtlanabiliyor. İsimler değişiyor. Bilgiye ulaşmak çok zor. Bilgiyi teyit etmek çok zor. Ve hikayeler gerçekleştik yüzyıllarca sonra anlatılırken farklı bir şeye dönüşüyor. Gılgamış Destanı'nın M.Ö. 7. yüzyıla kadar tabletleri var. Yani 2200 yıl boyunca büyük bir coğrafyada yazılan bir hikaye. Ne hikmet ki İncil ve eski ait Tevrat'ta da veya apokrif metinlerde bolca Gılgamış Destanı esinlenmesi var.
Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum ve aslında cennet denen şeyin bu zikkuratın üstündeki bahçeler olduğunu söylemek istiyorum. Farklı kültürlerdeki eski cennet tasvirlerini size ulaştırıyorum ve hepsinde bir ağaç, ağacın etrafında yaşayan mutlu insan ve hayvanlar. Bu değişmemiş. Çünkü bu hikaye tepede yaşayan kadın ve tepenin yaratıcısı Enlil ve Ninli'nin hikayesi. Yani bazen Adem ve Havva, bazen Yüce Tanrı ve Tanrıça. İkisi birbirine girmiş, insanlar tanrılaştırılmış, insanların tanrılaştırılmasına karşı çıkan rahipler doğmuş ve bu rahipler de aslında bugün üç büyük din tarafından kabul edilen ve daha sonra da Yahudi mistisizmden ve bir Kenan inançlarından dönüşerek tek tanrılı dine evrilen, bizim de içerisinde bulunduğumuz İslam'ın da aynı inanışların içinden çıktığı, aynı dokümanlardan faydalandığı bir evren yaratılmış.